Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu: arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı buyuruyor. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Muhterem Müslümanlar, aziz olarak yaşamaya hakkı olan fatih ruhlar ve azimli olan ruhlardır. Aziz olarak yaşamaya hakkı olan kimseler, zat-ı mevzuunda, vücudat-ı mevzuunda fedakarlıkta bulunan kimselerdir. Rahat terk edilmeden rahat erilemez. Fani olmadan pek çok yönleriyle bekaya mazhar olunamaz. Beka fenadan geçer. Tükenmek lazım ki varlık başlasın. Her şeyin bittiği yerde bitmeyen bir varlık başlar. İnsanlar nefis ve enaniyet cihetiyle tükenmelidirler ki asıl hüviyetleriyle, melekiyet yönleriyle, Allah'ın sevdiği taraflarıyla var olabilme yoluna girsinler. Bunu da belli meselelerde azmi ve ikdamı olan insanlar başaracak. Fatih ruhlu olan insanlar, uyuşukluğu atan insanlar, gözlerini namütenayi ufuklara diken insanlar, Resul-i Ekrem bu duyguyu geliştirdim, bu anlayışı kendi cemaatine intikal ettirdim. 5-10 bin insana sahip olduğu bir dönemden Beni Asfer'e harp ilan etmek, Sasani İmparatorluğu'na karşı ordu göndermek ne demekti? Zeyd ibn Harise'nin kumandası altındaki ordunun sayısı 3000'di. Ve bu ordu 100 binleri aşan Heraklius'un ordularına karşı savaşmak için gidiyordu. Kendisi Tebuk'a giderken münafıklar meseleyi serrişte ediyor ve diyorlardı ki, bir avuç insanla Roma İmparatorluğu'na karşı gidiyor. Ve Übey ibn Selul, ben şimdiden daha onları Muhammed dahil sallallahu aleyhi ve sellem zincirler içinde esir edilmiş görüyor gibiyim diyordu münafık. Resul-i Ekrem Beni Asfer'e meydan okuyordu bir avuç insanla. Kor haline gelmiş bir avuç insan yerinde duramıyordu. Zira zaten yerinde durmaya karar verseydi kokuşacaktım. İçten birbirine düşecektim. Bin bir alternatifin yiyip bitirdiği bir cemaat haline gelecektim. İç sürtüşmelere meydan vermemek, zindeliği koruyabilmek, vahdeti koruyabilmek için daima dışa doğru açılan kapılar ve menfezler gösteriliyordu. Yeryüzü bir gün bütün zimamdarlığı getirse Resul-i Ekrem'in önüne anahtarlar halinde koysaydı, Resul-i Ekrem kendi cemaatine yıldızlara giden yolları gösterecekti. Oraları fethedeceksiniz diyecekti ve sureti katiyede cihanı fetihten dur olmayacaktı. 23 senenin içine büyük işler Allah'ın tevfikiyle sıkıştırmış. Hem bir cemaatin meydana gelmesine, hem ateşini bir cemaatin meydana gelmesine, hem büyük bir ruhun yerleşmesine, müstakar hale gelmesine, hem de fetihlerin başlatılmasına vesile olmuş. Bin bir işi bir arada Allah'ın tevfikiyle yapmış. Bu ağır ve yorucu vazife hitama ereceği hengamdaydı ki, oğlum dediği Zeyd ibn Harise'nin genç delikanlı oğlu Üsame'yi çağırdı. Bir cuma veya perşembe günüydü. Evladım dedi, şimdi seni bir ordunun başına nasbederek beni Asfer'e doğru harbe göndereceğim. Benim gidip de geldiğim, babanın gidip de orada kaldığı, çok sahabinin döküldüğü yere göndereceğim. Cuma günü ordu teşkiline karar verildi. Bu orduya Ömer iştirak ediyor, Sa'd ibn Abi Vakkas iştirak ediyor,
Said İbni Zeyd iştirak ediyor, Osman bin Affan iştirak ediyor, Ebu Ubeyde iştirak ediyor, Talha iştirak ediyor, muhteşem ordunun başında genç serdar, 18-20 yaşındaki Üsame bin Zeyd İbni Harise. Seni bu orduya kumandan tayin ettim. Cemaat arasında bazı kimseler meseleyi tercih ediyorlar. Çok hasta ve yerinden kalkamayacak kadar muzdarip Resulullah. Başında sımsıkı sarılı sarığıyla, minberin kenarlarına zor tutuna cemaatin karşısına çıktın. Allah'a hamdü sena etti, ayakları titriyordu. Zira vefatına 2 gün kalmıştı. Ayakları titriye cemaatine şöyle dedim. فَوَاللّٰهِ لَاِنْ تَعَنْتُمْ فِي عِمَارَةِ اُسَامَةً لَقَدْ تَعَنْتُمْ فِي عِمَارَةِ أَبَاهُ وَاَيْمِ اللّٰهِ وَاِنَّهُ لَجَدِيرٌ اَوْ لَخَلِيقٌ بِالْعِمَارَةِ. Vallahi Üsame'yi kumandan tayin etmemde tan ediyorsunuz. Daha evvel babası hakkında da aynı şeyleri söylemiştiniz. Allah'a yemin ederim ki o da bu işe layıktır, babası da bu işe layıktır diyordu. Sahabenin içi oturaklaşmıştı. Ve Ömerlerin içinde bulunduğu bir asker yürüyordu. Yeni bıyıkları terleyen genç serdar ordunun başında yürüyordu. Medine'nin dışına çıktılar. Sahabe her taraftan akın gelip toplanıyordu. Beni Asfer-i Harbi ilan edilecekti. Cumartesi geçti, ordu toplandım. Pazar günüydü ki Resul-i Ekrem çok ağırlaştı. Herkes geliyor, veda ediyordu. O ise tek kelime diyecek gücü yoktu. Dudakları dahi kıpırdamıyordu. Ötesini Üsame kendisi anlatırken anamla beraber girdik. O ana ki bir zamanlar Resul-i Ekrem'e de analık yapmış. Ümmü Eymen onu büyütmüş, beslemiş, terbiyesiyle meşgul olmuştu. Anamla beraber yanına girdim. Ellerini uzattı, beni omuzlarımdan tuttu. Alnımı dudaklarına kadar götürdü. Ve beni alnımdan öptü. Konuşamıyordu fakat ellerini yukarıya kaldırdı. Bir şeyler istiyordu. Gözünün önünde Roma İmparatorluğu herhalde tebellür ediyordu. İlk açılan ordu benim ordum olacaktı. Beni Esmer'in yıkılışını görüyordu. Ve sonra ellerini indirirken anladım ki bana dua etti. Fütuhata muvaffakiyetim için dua etti. Ayrılık birliğimin başına gittim. Pazartesi sabah idrak ederken Resul-i Ekrem'in iyi olduğu haberi geldi bize. Çok sevindik. Herkes bayram yapıyordu, yeniden Resulullah'a kavuştuk diye. Halbuki emanetinin alınmasından evvel kendisine yeni bir saadet, yeni bir huzur devresi muvakkaten bahsedilmişti. Ben tam orduma er-rahil diyeceğim zamandı ki, pazartesi göç var diyordum orduma. Anamın habercisi arkadan yetişti, er-rahil diyordu. Güneş gurub etti evladım, derhal Resul-i Ekrem'in kapısına diyordu. Sancağı huzuru Risalet Fenai'nin yanına getirdim, yere sakladım. Bütün dünyam yıkılmış ve dünyalar yıkılmıştı. Bir güneş doğmuşken Medine ufkunda ve gurub etmişti. Medine Resul-i Ekrem'in kaybolması heyecan ve heyecanını yaşıyordu. Bayrak 1-2 gün orada dalgalanıverdi. Resul-i Ekrem'in teşhis-ü tekvin ve teşhis yapıldı. O toprağın sinesine tevdi edildi. Rabbisine vasıl oldu, bayrak mahzun dalgalanıyordu. Bu bayrak Bizans'a gidecekti. Bu bayrak batıya Müslümanlığı götürecekti. Mahzun dalgalanıyordu. Meseleyi çok iyi kavrayan Sıddıklar Sıddık'ı, o büyük insanların başı sertacı İbtihacı, minbere çıkarak ashab-ı kirama şöyle seslendi. Resul-i Ekrem vefatından evvel dert edilmişti. Beni Esmer'i fethetmeyi dert edilmiştim. Batı kesimine açılmayı dert edilmiştim. Atlarının, naralarının, mücahitlerinin haykırışının düşman sinesinde duyulmasını dert edilmişti. Bayrak mahzun dalgalanıyor. Ben bu orduyu göndermek istiyorum diyordu.
bin insan yanına birden koştu. İrtidat hadiseleri var ey Allah'ın Peygamberinin halifesi. Dinden dönmeler var ey Allah'ın Peygamberinin halifesi. Sen bu orduyu göndermesen de burada bıraksan, o kükrüyor ve şöyle diyordu. Bana ne teklif ettiğinizin farkında mısınız? Bu orduyu Resul-i Ekrem hazırladı eliyle. Vallahi bilsem ki dağlardan canavarlar gelecek, benim etrafımı saracak. Resul-i Ekrem'in hazırladığı bu ordu durmayacak, gidecektir diyordu. Yalnız benim bir isteğim var. Üsame'ye bunu kabul ettirebilirsem bir isteğim var. Rica edeceğim ona, Ömer'i bana bağışlasın, yanımda kalsın. Ağır bir yük altına girdim. Ve Medine'nin dışına kadar cihanı fethedecek orduyu teşhi ediyordu. Genç Serdar atın üzerinde iki büklüm. Ey Allah'ın Peygamberinin halifeti gel sen bin, ben ineyim diyordu. Hayır bırak diyordu. Allah yolunda ayaklarım biraz toz olsun diyordu. Benim de ayaklarım toz olsun diyordu. Yalnız senden bir ricam var. Ağır bir yük altına girdim. Ömer gibi bir adama ihtiyacım var. Ben senin askerini senin elinin altından alamam. Sen müsaade edersen Ömer Medine'de kalsın. Kalsın dediği zaman da tekrar ediyordu. Bunu Allah aşkına gönlünden söylüyor musun? Yoksa ben Resul-i Ekrem'in kumandanına baskı mı yapıyorum diyordu. Bu ne derinlikti Allah aşkına. Bu ne saygıydı Allah aşkına. Bu ne imtizadı Allah aşkına. Bu nasıl fatih bir ruh Allah aşkına. O 3000 kişilik ordu iki batı yakasına açılıyordu. Fatih'in İstanbul'u fethedişinde onun tesiri büyüktür. Malazgirt'te Aslan, Alparslan'ın nara atmasında onun tesiri büyüktür. Anadolu'nun bizim için bir ülke haline gelmesinde onun tesiri büyüktür. Büyük Serdar gidiyordu. Yardıma muhtaç olunduğu bir devrede gidiyordu. Beni Esfer'in kapısının önünde bir at oynatıp geçiyordu. Geçiyordu ve düşman anlıyordu ki Müslümanlar tezelzüle maruz kalmadılar. Hz. Muhammed'in gitmesi onları bitirmedi. Allah'a kulluk yapan bu insanlar daha pek çokları ishal etse ve intikal etse öbür alemem. Yine kuvve-i maneviyeleri kırılmayacak, yine sarsılmayacak ve fakat kendilerinden istenen vazifeyi yapacaklar. Küfrün ödünü kopardı, kafirin dudağını patlattı, mürtetlerin içine bir korku saldı. Saldı, salıyor ve salacak. Sala sala gelişecek, kaçıracak kadar gelişecek. Dev cesaretiyle yeniden Medine'ye döndüm. Medeniyetin beşiği Medine'ye döndüm. Bütün hakikatların ona dönük bulunduğu gibi. Aziz Müslüman, sana tarihten bir sayfa değil, sana seni sen yapan, sana şahsiyetini kazandıran, sana Kur'an'la bütünleşme yolunu gösteren, sana hayatı tekviniye içinde seni söz sahibi kılan bir nurlu tabloyu intikal ettiriyorum. 20. asırda sahabi mesleğini şiar edilenlere, bütün hayatın malikini iktidam edenlere, meşakkati rahata terk edenlere, Allah'ın kendilerine verdiği şeyleri Allah yolunda sarf edenlere, sahabi mesleğine girmek isteyenlere, sahabi mesleğine gidecek bir yolda işaret ve işarette bulunuyorum. Geçen de bir delikanlı şu kürsüye tırmandı, dudakları tir titriyordu. Bana dedi ki hocam, bir rüya gördüm, manası nedir? Ravze-i Pâk-i Resulullah'ta mübarek cesedinin kanlar içinde parça parça olduğunu gördüm. Bunun manası nedir diyordu. Bunun manası açık ve seçiktir. Bunun manası Beytullah'ın basılmasıdır. Bunun manası kafirlerin, müminin haysiyet ve izzetiyle oynamasıdır. Irzın payıban olmasıdır. Namusun tahran olmasıdır. Kur'an'ın rafa konmasıdır. Resulullah mahzundur. Ağlayın ki gülsün. Mustalip olun ki sevinsin.
İnmeyi ki rahat etsin, rahatınızı terk edin, huzura kavuşsun. O kendisine düşeni yaptı. Yaptı ve sizi sevindirdi. Kendinize düşeni yapın, sevindirin Resulullah. Hasbun edin Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ela inne ahsenel kelam ve evleven nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون